Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir çanta çalışacağız. Yeni bir ip keşfettim. İp harika. Sesimin tonundan da heyecanımı anlayabiliyorsunuz. İp nubuk ipi arkadaşlar. Yani bu yaptığımız çantayı hem kışın hem yazın rahatlıkla kullanabileceksiniz. Onun için spor bir çanta düşünüyorum. Bol cepli, rahat, kullanmaya başladıktan sonra başka çantaya göz ucuyla bile bakamayacağınız bir çanta olacak diye düşünüyorum. Bu ipe neden bayıldım? Çünkü biraz ördüm. Dokusu harika. İnce ve sağlam. Pelur Natura diye bir ip. Öyle bir ip ki 100 gramında kaç metre olduğu bile yazmıyor arkadaşlar. Ve en önemlisi fiyatı çok uygun olan bir ip. 2022 Temmuz ayındayız ve 19.90 yani 20 lira bir yumağı. Bundan aldım, epey aldım ve epey almayı düşünüyorum. Bundan neler yapacağız? İnşallah birlikte olmaya devam edersek bundan çantamızı yapacağız. Çantamıza başladık bile. Bundan cüzdan yapacağız. Gönlümüze göre kart yeri olan, bozuk para yeri olan bir cüzdan yapacağız. Bundan gençler için omuz çantası çalışacağız. Ve kışa da ne çalışacağız? Mont çalışacağız, kaban çalışacağız. İnternetten aldım. Linkini açıklamalar kısmına mutlaka bırakacağım arkadaşlar. Şimdi çantayla başlayalım. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Ve şöyle dokusunu da size göstereyim. Şöyle yumuşacık bir dokusu var ama sağlam. 71 zincirle başladım. Ve her bir zincire birer tane batarak 70 tane sık iğne oluşturdum. Ve döne döne sık iğnelerimi yapıyorum. Bundan 2 parça yapacağız. Ön parçamız ve arka parçamız olmak üzere. Şimdi bu şekilde şöyle üzerine almadan sık iğnelerimi yapıyorum. Üzerine almadan. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Çantamızın olmasını istediğimiz yüksekliğine kadar ve bundan 2 parça çalışacağız. Bir ön parça bir de arka parça olmak üzere. Yaptıktan sonra ben size ölçüleri de vereceğim. Eğer o ölçüler size hitap ediyorsa bu ölçülerle benle beraber devam edebilirsiniz. Bunları yapalım. Tekrar buluşalım. Çantamızın ön tarafını bitirdik arkadaşlar. Tam 70 sıra ördük. Ölçülerini en son vereceğim. Bu ölçüler size uyarsa bu sayılarda yaparsınız. Şimdi bu bizim çantamızın iskeleti. Bu parçadan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Birisi ön parça, birisi arka parça olacak. Önde fermuarlı bir cep var. Şimdi ona başlayacağız. Bu parçalarımızı kenara koyacağız. Bunu yapmaya başlıyoruz. Burada 60 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 56, 57, 58, 59, 60. 60 zincirimizi çektik. Bir tane daha zincir çekiyoruz dönebilmek için. Buraya değil, şuraya batıyoruz. Bundan sonra ön parçadan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Her zincire birer tane batarak şu noktaya gelene kadar 60 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Döne 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 tekrar bir cep parçası oluşturacağız. Kaç sıra olacak? 56 sıra yapacağız arkadaşlar. Şu noktaya kadar. Tam 60 sık iğnemizi 56 sıra yapacağız. Sonra tekrar buluşacağız. 56 sıramızı yaptık arkadaşlar. Sıramızın başına geldik. Burada bir tur şöyle şu kenar ilmeklerimizi düzelteceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen şuraya ortasına batıyoruz. Şuraya. Daha sonra şuraya batıyoruz. Her sıranın başına.
Şu çizgi olan yerlerde 2 sıra var biliyorsunuz. Tam orta noktasına bir de şuraya. Bu şekilde geliyoruz. Amacımız şu hatı düzeltmek. Düz bir hat elde ediyoruz. Tam şu köşeye geliyoruz. Yapacağımız tek şey burada çift batmak. Başka hiçbir şey değil. Tek tek batarak geliyoruz. Yaparken de şuna da dikkat edin. Şöyle arada bakın. Düz olmuş mu? Eğer biraz daha fazla yan yana batmış olursa direkt kendini gösterir. Ona dikkat edin. Şöyle düz bir hat elde ettikten sonra şu köşede 2 batıyoruz. Aynı köşeye 2 kere aynı göze batıyoruz. Sonra burada artık belli, her ilmeğe, burası başlangıç noktası, zincirle başlamıştık. Her ilmeğe birer tane batarak buraya geliyoruz. Bu köşeye geliyoruz. Burada da aynı şekilde sıramızı kapatıyoruz. Her 4 köşeye çift batarak, diğer tarafları da tek batarak bu sırayı tamamlayalım. Yapalım, gelelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle yalnızca şu köşelere çift battık. Bundaki amacımız da şöyle bir yuvarlak hat oluşturmak. 4 köşe için aynı şey geçerli. Dümdüz ördük. Köşelerde çift battık. Şimdi bir sıra daha yapıp bunu hiç ipini koparmadan kenarda bırakacağız. Fermuarına geçeceğiz. Şimdi normalde böyle bir hat oluşturduk. Böyle bir parça oluşturduk. Fakat biz şu yan duvara geçmek istiyoruz. Onun için şu başak şeklinde görüntülerde şu ilmekte normalde biz böyle batıyoruz. Sık iğneye. Ama şu an şöyle görüyorsunuz. Şu arka ilmeğe batacağız. Şu arka ilmeğe batacağız. Bakın. Bu şekilde arka ilmeklere batarak çepeçevre öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra fermuar çalışmak için buluşacağız. Yapalım, gelelim. Ön cebimizde 2 sıramızı yaptık. Var hatlarını belirledik. Şimdi bu tarafa, üst tarafa fermuar takacağız. Fermuarımız 40 santim uzunluğunda. Şöyle ve biraz aşağıya da gelecek. Şöyle bir fermuar olacak. Şöyle. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Bunu 4 tarafından işleyeceğiz ki rahatça cebimize geçirebilelim. Şu üst taraftaki fazlalık fermuar parçasını kestim. İnce tığa ihtiyacım var arkadaşlar. Kumaşa geçireceğim. Kumaşa batması kolay olsun diye. Diğer tığla mümkün değil. Şimdi tam şu noktada, bakın şu fermuarın son noktası var ya, son noktasından bir önceki dişe batıyorum. Çıkarıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim burada ve şu noktaya ulaşacağım.
Tekrar aynı noktaya batacağım. Şimdi tam köşe noktasına batıyorum. Tam köşeliyorum şu noktayı. 1 3 tane batacağım aynı yere. 2 ve 3 ve döndüm. Şimdi şu noktalara arada 2 milim 3 milim boşluk bırakarak tekrar batıyorum. Yalnız şu baktığım hat aynı yerde olması lazım. Biri aşağıda, biri yukarıda olmasın. Çok çirkin bir görüntü verir. Şöyle dümdüz devam edeceğim. Bu şekilde böyle dümdüz geleceğim fermuarımın bu noktasına. Tam şu noktasına geldiğim zaman burada dönebilmek için aynı yere 3 kere batacağım. Şöyle geleceğim. Burada hemen battığım yerden bir sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekeceğim. Bu tarafa atlayacağım. Ve bu noktaya geldiğim zaman burada da 3 tane batacağım. Köşe noktalarda hep aynı göze 3 kere batacağız. Ve çepeçevre fermuarımızı öreceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Fermuarımızı işledik arkadaşlar. Şöyle oldu, gayet güzel oldu. Şimdi şu kenar, tek kenarının ilmek sayısı şu ilmek sayısına ulaşması gerekiyor. Şimdi nasıl takacağız fermuarımızı? Fermuarımız dümdüz buradan değil. Şöyle yan duvardan başlayacağız. Şöyle kıvırarak geleceğiz. Şöyle bir fermuarımız oluşacak. Şimdi fermuarımızda ben bir duvarına, bir kenarına 80 ilmek attım. 80 ilmeğimi nasıl belirledim? Şimdi zaten cebimizin şu yan parçası 60 ilmekle başlamıştık. Tam 60. Ben 10 ilmek buradan, 10 ilmek de buradan da devam edeceğim. Yani 10 burada, 10 burada, 60 burada, 80 ediyor. 80'i de fermuarımın bir ucuna sığdırdım arkadaşlar. Nasıl yaptım? Ortaladım. Şuradan şuraya bir 40 ilmek yerleştirmeye çalıştım. Hiç öyle ölçme biçme yapmadan 40 ilmek buraya geldim. 40 da buraya yerleştirmeye çalıştım. Daha da olmazsa bunu da ikiye bölersiniz. Bu iki yerde 20 bu şekilde orantıyı ayarlayabilirsiniz. Bunları da anlattıktan sonra artık fermuarımızı takmaya geldi. Şimdi fermuarımızın ön yüzünü bu. Şurada dönmüştük biliyorsunuz. Şurada dönmüştük. Şu çizgi hat bize doğru bakacak. Dış tarafta olacak. Buradan da 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek alarak başlıyoruz. Fermuarımızın da tam köşe noktasındayız. İlmeğimizi buradan geçiriyoruz. İlmeğimizi buradan geçirdik. Bakın şu şekilde bir bağlantı yapacağız. Burada fermuarda sık iğnemi yapıyorum. Bunun hemen duvarından ilmeğinden geçiriyorum ipimi. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneler fermuara yapılıyor. İlmeğimi bırakıyorum. Şuradan alıyorum. Fermuarıma geldim. Bir sık iğnemi yaptım. Şuradan geçirdim. Fermuarıma bir sık iğne. Şuradan
Evet. Bakın şöyle geldim. Düz hiçbir şey yapmadan şöyle ilerledim. Eğer şuradaki ilmek sayılarıyla fermuarımın bir köşesindeki, bir kenarındaki, fermuarımın bir kenarındaki ilmek sayıları eşit olursa bu şekilde düzgün bir görüntü oluyor. Fermuarımızı takalım. Tekrar gelelim. Fermuarımızı cebimize taktık arkadaşlar. Bakın görüntü şu şekilde oldu. Sayılar birbirini tuttuğu zaman hiç sıkıntı olmuyor. Şimdi tamamen şunu torba haline getirebilmek için şu mesafeyi tamamlamamız lazım arkadaşlar. Şu mesafeyi. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz şöyle. Buraya kadar geleceğiz. Sonra tekrar geri döneceğiz. Döne döne yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben şuradan başlayayım. Şuraya geleyim. Bu sırayı yapalım. Gelelim. Şimdi bu tarafa kadar geldik arkadaşlar. Şurada bir 3 ilmeğim var. Onu da öreyim. Evet. Aslında buradan birleştirebiliriz ama birleştirdiğimiz zaman görüntü çok güzel olmayabilir. Onun için hiç şey yapmadan bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Burada bir hat oluşturacağız. Şöyle şu mesafeyi bakın geri döndük. Şu mesafeyi tamamlayana kadar, şurayı tamamlayana kadar git gel yapacağız. Git gel yapacağız. Buradan döneceğiz. Buraya geleceğiz. Tam bu ilmeği öreceğiz. Tam bu ilmeği öreceğiz. Ondan sonra bir zincir çekip gene geri döneceğiz. Gene çepeçevre öreceğiz ve şu mesafeyi tamamlayacağız. En sonda hepsini birden, şuraya geldikten sonra hepsini birden bir sıra geçip cebimizi bitireceğiz arkadaşlar. Burayı daha sonra ister dikersiniz. Ben muhtemelen dikeceğim, sabitleyeceğim. İster de böyle de bırakabilirsiniz. Eğer böyle yapsaydık şöyle bir çirkin bir görüntü olacaktı. Bu şekilde şu mesafeyi tamamlayalım. En son turu da geçelim. Dört kenarına çepeçevre bir tur daha atalım. Ondan sonra cebimizi bitirelim. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Bakın birleştirdik. Görüntü böyle oldu. Şöyle. Şöyle. Bunu istersek şuradan bir dikiş atarak sabitleyebiliriz. Ben muhtemelen dikeceğim. Şimdi yerleştirmeyi göstereyim size. Bu 60 ilmek olduğu için 5 ilmek kenarlardan bırakacağım. Şöyle. Altta da bir sıra bırakacağım arkadaşlar. Tam şuradan sabitliyorum. Topla iğne ile sabitleyeceğim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğim burada. Cebimiz hazır. Şimdi şuradan ipimi koparacağım. Buradan başlayacağım. Ama şurayı yaparken, dikerken şuradan buraya geldiğim zaman şuradan bir git, bir yer yapalım. Burayı da buraya sabitleyelim. Hem de güzel durur. Sonra böyle döneceğim. Bir oradan bir şu ilmekten göstereyim size. Bir şu ilmekten, bir şu ilmekten. Şöyle yaparak dikeceğim.
bir üst ilmekten, şu üst ilmekten, alttan değil, üstteki ilmekten, başağın üst tarafında olan ilmekten, bir de alttan. Şu ilmekleri kullanacağım dikerken. Şu ilmekleri ki tam otursun. Bunları dikelim. Küçük ceplerimizi çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Küçük ceplerimiz bu şekilde olacak. 20 tane zincir atıyoruz. Şöyle koyalım. Bir, 2, 3, 19, 20. Bir tane dönüş zinciri atıyorum ve bu zincire değil, şuraya sık iğne yapıyorum. 20 tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum hemen ucuna. Tekrar 20 sık iğne. Böyle git gel yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafları çalıştığımızdan hiçbir farkı yok. Bu şekilde yaparak tam 30 sıra yapacağız. Sık iğne 30 sıra sık iğnemizi yaptık. Kenarlarını yapmaya başladı. Şu kenar hatlarını düzleştireceğiz. 2 zincir çekiyoruz ve şuraya hemen batıyoruz. Her batılan kenara sık iğne yaparak şimdi tam şu köşe noktasına geldiğimiz zaman buraya 2 kere batacağız. Aynı göze ve 2 kere batarak şu kenar hattı, sert geçişi oval hale getireceğiz. Ondan sonra tek tek tekrar buraya geldik. Cebimizin en alt köşeleri. Burada da aynı göze, tam köşe hattında aynı göze 2 kere batıyoruz. Ve tekrar şu kenarı yapıyoruz. Üç kenarına sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Kenar hattında yapacağız. Şu başak görüntüsü olan ilmeklerimizin üst noktası değil, altından alıyoruz ilmeğimizi ve sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Bakın şuraya. Bakın şöyle bir hat oluşturacağız. Bu şekilde yaparak şu üç kenarı yapıyoruz ve burada bitiriyoruz arkadaşlar. İpimizi uzun kesiyoruz. Bir tane cebime ben diktim ve şu
şu tarafa da bunu dikeceğim. Yanlardan ilk önce toplu iğne ile sabitledim. Büyükçe bir yapar gibi sabitledim. Kayma yapmasın diye. Şu alt çizgide, çizgiler belirleyicim benim. Alt çizgiye sabitledim ve kenarlarını diktim arkadaşlar. Şöyle yaparak şu kenar hatlarda bu şekilde bir görüntü sağlıyor ve spor cebimiz bu şekilde oluşuyor. Diğer cebi de çalışalım. Buraya dikelim. Kapak çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Sıra geldi cebimizin kapağına arkadaşlar. Şöyle bir kapak yapacağız. Bu cebimize bakın, cebi dikmedim daha. Dikmek için yerleştirdim. Bayağı da bir toplu iğne yaptım. Kenarlarından şöyle yapa yapa dikeceğim. Çok fazla şöyle dikmeyin. Şöyle getirerek 3 tarafından dikeceğim bu cebi. Şimdi 20 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 19 20. Dönüş için bir zincire ihtiyacımız var. Onu da alıyoruz. Yani toplamda 21 zincir. Şuraya değil, şuraya sık iğne batarak 20 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 20. Bir zincir atıyoruz, dönüyoruz ve hemen ucuna. Yine 20 sık iğne yapıyoruz. Böyle yaparak tam 12 sıra yapacağız arkadaşlar. 12 sıra yapalım, gelelim. 12 sıramızı yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şu 3 kenarını yapacağız. 3 kenarına sık iğne yapacağız ve şu kenarları düzleştireceğiz. Hemen şuraya. Şimdi köşe noktasına geldik. Köşe noktasına çift batıyoruz arkadaşlar. Şu ovalliği vermek için. Bakın burada da köşeye geldik. Burada da çift batıyoruz. Tekrar dönüyoruz ve şu köşeye kadar örüyoruz. Şimdi bir sıramızı tamamladık. Bakın şuraları yuvarladık. Şurayı da yuvarladık. Şimdi bir tane zincir atıyoruz. Dönüyoruz ve her göze batarak bir sıra daha oluşturuyoruz. Bu köşelerde artık çift batma yok. Dümdüz bir sıramızı daha oluşturuyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve burada ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada ilmek kaydırma yapmamızın amacı şu tokluğu sağlamak. Yani şöyle kıvrılmasın. 2 sıra ilmek kaydırma yapacağız. Birinci sıramızı yapalım. Hiç üzerine almadan şöyle. Çok da sıkmayın. Çok da gevşek bırakmayın arkadaşlar. Ördüğünüz zaman şöyle duruyorsa tamamdır ayarınız.
Birinci sıra ilmek kaydırmalarımızı yaptık. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz ve bir sıra daha yapacağız ilmek kaydırmayı. Tam şu noktalarda. Bakın. Kapağımız bitti arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle kaba taslak oluşturduk çantamızın kapağını da. Şimdi dikmeyi göstereyim. Aslında şöyle dümdüz de dikebilirsiniz ama şöyle biraz daha meyilli daha güzel oluyor. Şimdi çantamızın şunu dikmiştim zaten ben. Şimdi bunu da ortalayacağız. Bunu da tam düzünü olmasını istediğimiz yeri çantaya denk getireceğiz ve tersine olmasını istediğimiz yeri bize doğru bakacak. Ve şu 12, çünkü 12 sıradan oluştu. 12 sık iğneden oluştu. Hemen şunu ortalayacağız ve fazlalıkları kenarlara bırakacağız. Bıraktığımız ölçüler de aynı olması lazım. Ve yüz yüze bakacak. İster hemen ucuna dikersiniz, ister biraz daha yukarı dikersiniz. Buradan dikeceğiz arkadaşlar. İğne ardıyla dikeceğiz ama şu iki ilmeği, şu başak şeklinde iki ilmeği beraber alalım ki eğer tek ilmeği alırsak aşağıda bir çizgi şeklinde ilmek görünür. Şöyle ikisini birden alarak buradan sabitleyeceğiz. Şöyle alacağız. Şöyle dikeceğiz. Ondan sonra çevirdiğimiz zaman cebimiz bu şekilde. Cebimiz oluşuyor. Buralara da çıt çıt yapacağım. Çıt çıtta mıknatıslı çıt çıtlar var. Onlardan var elimde. Onları uygulayacağım. Artık bunu da yaptıktan sonra çantamızın büyük bir bölümü bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi birleştirmelere gidiyoruz. Bakın çantamızın yan tarafı ne kadar şık. 9 tane zincir atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. zincirimiz dönüş zincirimiz. Şuraya değil, şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne bizim çanta kulbumuz için yeterli. Bir zincirimizi çektik, tekrar döndük. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 9 sıra ördük. 10. sırada 1 2 3 4 tane sık iğne ördük. 5.'yi çift batıyoruz. Şu an bir tane arttırdık ve elimizde 9 sık iğne var. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim daha net. Hatta şu arka parçamızı da göstereyim. Bakın şöyle çizgiler oluşuyor.
şöyle çizgiler oluşuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle çizgiler oluşuyor. Bunlar biliyorsunuz ki her birinde 2 sıra var. Bir gidiyoruz, bir de dönüyoruz. Şimdi aynı şekilde yaptığımız için bunda da çizgiler oluşuyor, bakın. Şimdi bu çizgide, şu çizgide arttırdık. Arttırdığımız yere, bu da örgümüzün düz tarafı, ayracımıza koyduk. Belirledik. Yani biz bu çizgide, yani şu 2 sırada arttırdık. Şu sırada. Her 2 sırayı bir sıra sayarsak, şöyle çizgilerimiz bu şekilde oluşuyor. Burada arttırdık. Şimdi bir 2 sıra yapacağız arttırmadan. Biraz ördüğümüz zaman daha net anlaşılacak. Bu çizgide arttırmamızı yaptık. Bu çizgide arttırmadan ördük. Şimdi dönüyoruz. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 ördük. 5. ilmeğe 2 kere battık. 6 7 8 9 ve 10. 10'a ulaştık. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada arttırdık. Bakın. Çizgilerimiz nasıl oluşuyor? Şimdi bu çizgide, şu 2 sıralık çizgide arttırdık. Bu 2 sıralık çizgide arttırmadık. Bu 2 sıralık çizgide tekrar arttırdık. Burada ilmeğimiz 8'di. Şöyle 8 geldik. 8 geldik. 2 4 6 8 9 sıra yaptık ve burada arttırdık. Ve ilmeğimiz 9'a ulaştı. Şu 2 sıralı çizgide arttırma yapmadık. Şu 2 sıralık çizgide tekrar arttırma yaptık. Ve buraya işaretimizi koyuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bakın bu 2 sırada arttırdık. Şöyle bir 2 sıra yapacağız. Yani şöyle bir 2 sıralı çizgi yapacağız. Arttırmayacağız. Sonraki sırada arttıracağız. Bakın. 1 zincirimizi çektik, döndük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincirimizi çektik, döndük. Burada bu çizgide, bu 2 sırada artırma yapmıyoruz. Şu 2 sıralı çizgide arttırmamızı yaptık. Şu 2 sıralı çizgide arttırma yapmadık. 10 ilmekle devam ettik. Şimdi tekrar arttırma yapacağız. Bakın şu çizgiyi boş bıraktık. Döndük. 10 tane ilmeğimiz vardı. 4'ünü örelim. Yani illa tam ortalayamazsınız arkadaşlar. Çünkü bir çift oluşuyor. Tek tek arttırdığımız için. Onun için 3 aşağı 5 yukarı ortalayarak gideceğiz. 2 3 4 5 burada arttıralım. 6 7 8 9 10 ve 11 ilmeğe ulaştık. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 ve 11. Şöyle isterseniz bir ayraç daha kullanalım. Burada ayracımız varmış. Ne yaptık? Çizgi diyelim artık biz oraya. 2 sıralı çizgi demeyelim. Çizgilerimiz 2 sıradan oluşuyor. Şu çizgide arttırdık. Burada arttırmadık. Şurada arttırdık. Hemen arttırdığımız yerin tam ortasından bir tane daha bırakalım. Kafamız karışmasın. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir çizgi daha oluşturacağız. Arttırmayacağız. Şunu öreceğiz. Şöyle bir. Ondan sonra arttıracağız. Yani her arttırma aramızda şurada arttırdık, burada arttırdık. Şöyle bir çizgi hattımız var. Dümdüz ördüğümüz. Hiç arttırma yapmadığımız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tarafın yan duvarı bitti arkadaşlar. Çantamızın yan tarafı bitti. Şimdi sıra olarak şöyle çizgileri sayıyoruz biliyorsunuz. 70 sıra örüldü. Sıra olarak 70 sıra örüldü. Biliyorsunuz çantamıza da ilk başladığımız zaman 70 sıra üzerinden örmüştük. Yani bunu birleştirdiğimiz zaman şöyle birleştirdiğimiz zaman tam çizgi hatlarını takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle çizgi hatlarını takip ederek tamamen birleştireceğiz. Tığ işi yaparak. Şimdi yan tarafı bitti. Tabana geldi. Tabanda bizim şu an elimizde tam 23 ilmek var. Taban 23 ilmek şeklinde devam edecek. Şöyle devam edecek. Taban enimizde bu. Şöyle devam edecek. Bunu çizgiler enli olduğu için bunu ölçerek yapacağız arkadaşlar. Her yaptığımızda şöyle ölçe devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman da bittiğinde de burada nasıl arttırdık? Her sırada buradan da bu şekilde yükseleceğiz. Yani çantanın üst tarafına doğru gideceğiz. Burada nasıl arttırdıysak burada da aynı şekilde azaltacağız, eksilteceğiz arkadaşlar. Nasıl arttırdık? Bakın hemen belli oluyor. Şurada arttırmışız. Yani şu çizgide arttırmışız. Şurada arttırma yapmamışız. Şurada yapacağız. Şurada arttırma yapmamışız. Burada yaptık. Burada yapmadık. Burada yaptık. O da buraya geldiğimiz zaman 23 ilmekle başlayacağız. 8 ilmeğe kadar düşeceğiz. Bunun için de nasıl yapacağız? Burada eksilteceğiz. Burada hiç dokunmadan 2 sıramızı öreceğiz. Aynı sistem aynı. Arttırdığımız noktalarda azaltıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar azaltacağız? Hem sıra sayı olarak 70'i bulacağız. 70'i bulacağız. Hem de ilmek sayısı olarak, sık iğne sayısı olarak da 8 sık iğneye ulaşacağız. Çepeçevre 3 çevresine de tabanı, yan duvarlarını yaparak çantamızın bir iskeletinin tamamını oluşturacağız arkadaşlar. 8 ilmek, neden 8 ilmek? Burada 8 ilmek yaptıktan sonra çantamızın uzun sapına devam edeceğiz. Ne kadar? İşte 100 santim, 120 santim. Çünkü hem çapraz askısı olacak bu çantanın hem de şuralarda omuzlara asılacak çanta kulpları olacak. Onun için ölçüleri en son gene sizinle paylaşacağım. Ben şurayı bitireyim. Tekrar ayrıntılı gözünüzde canlandırarak, göstererek ayrıntılı anlatacağım. Burada hiçbir şey yok. Buraya kadar gelelim. Sonra tekrar buluşalım. Evet, 70 sıramızı yaptık. Bakın, bu da bizim yan duvarımız. Çantamızın yan duvarı. Alta geçtik. Şöyle alta geçtik. Şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi burada çizgiler var. Biliyorsunuz her çizgi 2 sıradan oluşuyor. Burada da zincirle başladığımız için burada da zincir var. Her zincire bir tane battık. Dolayısıyla her zincire batıp buradan buraya girsek şöyle bir büzgü oluşur. Ama biz ne yapacağız?
Bunun da kolayını bulduk. Şimdi şuraya battık. Tam bir 70 sıra yapmamızın da avantajı, bakın. Tam bu köşeye geldiğimiz zaman bu köşeyi oluşturduk. Şimdi şöyle. Bakın. Şurada birleştirdim. Şuraya batmıyorum. Şuraya batıyorum. Ve burada da hiç şey yapmadan önümüzdeki çizgiye batıyoruz. Çizginin başına. Bir zincirimizi çekiyoruz. Bakın şuraya battık. Bunu ikisini birleştirdik. Şimdi şuraya batmıyoruz. Şuraya batmıyoruz. Şuraya bir zincir atlıyoruz. Ama burada hemen çizginin başına girdik ve sık iğnemizi yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bakın şuraya battık. Şuraya batmıyoruz. Şuraya batıyoruz. Ama burada diğer çizgimize hemen batıyoruz. Çıkardık ikisini birden. Sık iğnemizi yaptık. Bir zincir daha attık. Bakın şuraya batmışız. Şuraya batmıyoruz. Şuraya batıyoruz. Karşı noktasındaki çizgiye hemen sık iğnemizi yaptık. Tekrar zincir. Buraya batmıyoruz. Buraya batıyoruz. Hemen karşı tarafında başına, çizginin başından giriyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle göstereceğim size. Bakın dönüşümüz bu kadar tatlı oluyor arkadaşlar. İstersek daha sonra yalnızca şuraya sık iğneler yaparak güzelleştirebiliriz. Ama böyle de kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde geleceğiz. Bu şekilde geleceğiz. Tam bu noktada bunu da bitirmiş olacağız. Çünkü burada da 70 zincir çektik. Burada bitireceğiz. Sonra aynı sistem bu köşeyi de yapacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Çantamızın kulplarını çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Çantamızın uzun kulbunu yaptık arkadaşlar. Şimdi birleştirmeye geldi. Birleştirmeyi de size göstereyim. Nasıl yapacağız? Hiç dikmemize gerek yok. Örerken birleştireceğiz. İstediğimiz uzunlukta çapraz bağlayacak şekilde istediğimiz uzunlukta yapacağız. Ve örerek birleştireceğiz. İlk önce tabii ki şu düzleştirmeyi yapalım. Düzleştirmeyi yaptık. Sonra karşı noktasını bulduk. Bir zincirimizi attık. Ve tam şu noktadan ilk baştan hemen zincirin üstünden çıkardık. Sıktık. Hemen şuraya bir sık iğne yaptık. İlmeğimizi aldık. Şu noktadan hemen çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Bakın burada yalnızca ilmek çıkarıyoruz. Burada sık iğnemizi yapıyoruz. Böylelikle daha temiz bir görüntüyle birleştiriyoruz. Dikme işlemiyle de uğraşmıyoruz arkadaşlar. Çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. İlmeğimizi boşa bıraktık. Karşı taraftan çıkardık. En sonda şu noktadan çıkarıp bitiriyoruz. Ve ipliğimizi kesip alt tarafta temizliyoruz. Bakın görüntü bu şekilde oluyor. Hiç belli bile değil. Bu şekilde ipliğimizi koparacağız. Sonra temizleyeceğiz ve nereye geldik? Son aşamalardayız artık. Kulplara geldik.
Bunları yapalım. Kısa kulpları çalışmak üzere buluşalım. Yapalım, gelelim. Kulplarımızın yerini yaptık arkadaşlar. İsterseniz siz direkt buradan ilmek alıp direkt kulpta yapabilirsiniz. Ama bende bu aparatlar vardı. Şu aparatlar şöyle açılıyor. Bunları taktım. Şöyle bir tane de sizinle beraber yapalım. Böyle 2 sıra indim. 2 sıra. Şuradan da saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'ten girdim. Şöyle bir de kontrol ettim. Evet. Şimdi buradan ilmek alacağım. Şöyle getirdik. Bir zincir çektim. Şöyle getirdim. İkisini birden. Bir. 2. 3 dedim ve şunu sabitlemek istiyorum. Arka tarafa geçirdim. Şu ipi çıkardım. Çünkü bu kulp sağlam olması gerekiyor. Bu ipi yalnızca alttan geçirerek sabitleyemeyiz. Sağlam yapamayız. Şöyle birkaç tane, hatta düğüm attım. Ve şuradan sabitledim ve kestim. 3 dedik buradan. 4, 5, 6. Bakın şuradan giriyorum. Şuradan giriyorum. Şuradan çıkıyorum. 7 ve 8. Bakın yerimi hazırladım. Bir zincir çektim. Şöyle döndüm. Aynı diğer tarafta olduğu gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar döndüm. Hemen ucuna sık iğnelerimi yapıyorum. 8 sık iğne. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Şimdi artık birleştireceğim. İster kesersiniz, ipi uzun bırakır dikersiniz. İster de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen şuradan çıkardım. Bakın. Hemen ucundan bir ilmek kaydırma yaptım. İpliğimi boşta bıraktım. Hemen şuradan girdim. Çıkardım. Şuradan girdim, ilmek kaydırma. Tekrar yaptım. Tekrar çıkardım. Şuraya batıyorum, ilmek kaydırma. Sık iğne yaparsak şurada bir çıkıntı olur. Sık iğne yapmıyoruz. Şuradan aldım ilmeğimi, şuradan çıkardım, sıktım ve sık iğne yapacak gibi giriyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Bunu yapamam derseniz dikebilirsiniz de arkadaşlar, ya da buradan ilmekleri aldıktan sonra aparatım yok, aparat kullanmak istemiyorum derseniz bu 8 sık iğneyi uzatıp
şurada bağlayabilirsiniz. Burada bağlayabilirsiniz. Hiç şu aparatları kullanmazsınız. Ama bu aparatlarda şıklık kazandırıyor. Farklı bir hava kazandırıyor. Onun için kullanıyorum. Çok da böyle bir fonksiyonu yok bunların arkadaşlar. Yalnızca markete giderken gözlüğümü asacağım. Gözlük asmak için kullanacağım yani. Başka da bir fonksiyonu yok. İlmek kaydırma yaptım. Şuradan girdim. İlmeğimi şuradan çıkardım. Sıktım. Şuradan girdim. İlmek kaydırma ve şuradan hemen ilmeğimi çıkardım. İlmek kaydırma yaptım. Son yerden giriyorum. Hemen şuradan çıkarıyorum. Ve ipliğimi sabitliyorum. Kesiyorum. Ve arkada temizliyorum. Temizleyeceğim daha sonra. Bakın şöyle yapacağım. Bu da bu şekilde olacak. Halkamı da geçireceğim. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Yalnız burada bu şekilde başladık. Burada kaçta bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde başladığımız için 6. Burada da 2 aşağı ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6'da başlayacağım. Şöyle gittiğim için burayı bu şekilde başlayacağım. Burayı da bu şekilde başlayacağım. Burayı 15 saydık. Burayı 6 saydık. Şurada şu 2 yerimizi yapacağız. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra asıl kısa kulbumun kulp tarafını öreceğim. 9 tane zincir atacağım. 1 ve 9. Son zincirimiz dönüş zincirimiz. 8 tane sık iğne yapacağım. Döne döne aynı bu kulbu yapar gibi döne döne birer zincirle dönüyorum. Ve ne kadar yapacağım? Kısa kulbumu istediğim kadar yapacağım. Kullanım rahatlığına göre. Omzunuza asarsınız. Hangisinde daha rahat ederseniz orada bırakırsınız. Dedim ya, ister tamamını bu şekilde örersiniz, ister benim gibi yaparsınız. Öyle birleştirirsiniz, ayrı yaparsınız. Sonra buradan da ikisini geçireceğim ve dikeceğim. Sonra ne olacak? Sonra son paylaşım için buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Son paylaşımda buluşalım. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Çantamız bitti. Çok tatlı oldu. Çok hafif oldu. Kullanımı çok kolay. Şöyle üst fermuarını da yaptık. Üst fermuarını da aynı sistem. Şuraya yaptığımız gibi ilk önce işledik. Sonra burayla birleştirdik. Burada yalnız sık iğne ile birleştirmiştik. İlmek kaydırma yaptım burada. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu sistemde örebilirsiniz, dikebilirsiniz de. Şu aparatları isterseniz almazsınız. İster böyle kullanırsınız, ister mıknatıslı aparatlar var, çanta aparatları, onlardan kullanabilirsiniz. Çok uygun fiyata bunlar. Buraya gelince ilk önce ölçülerini vereyim. Kullanım alanına göre 53 santim oldu. Uzun ise çapraz bağlama şeklinde de kullanacağımız için (99-100 santim oldu. 1 metre yaptım. Ön tarafın cebini şöyle açalım. Bakın çok kullanışlı bir cep. Ön taraftaki cepler de böyle oldu. Gayet güzel oldu. Ne kadar ip kullandım? 50 gramlık her yumak ipten 6 tane kullandım. Yani 300 gram gitti. Ben yaparken çok keyif aldım.
Eminim siz de yaparsanız bu keyfi siz de tadacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.